Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dillere destan efsane el açması gül böreği hazırlayacağız. Bundan 2 sene öncesinde tarifini paylaşmıştım. Yenilemek istedim. Oldukça lezzetli, güzel bir börek. Yapmayan varsa da yeni katılan arkadaşlar için tekrardan hazırlıyorum. Hemen hamurunu yoğurarak başlayacağım. Şöyle derince bir kabın içerisine hafif, böyle çok olmadan ılık suyu alıyorum. 5 su bardağı unu içerisine ilave ediyorum. Ortalama her zaman yaptığım börek olduğu için genelde hep aynı ölçüde yapıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuzu ilave edip hamurumu yoğuruyorum. İçerisinde maya, şeker, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Hamurumu biraz toparlayayım. Eğer un gerekirse birazcık daha ilave edeceğim kıvamına göre. Öyle orta sertlikte bir hamur oluyor. Çok yumuşak bir hamur olmuyor. Sizler de ilk defa yapacaksanız unun markasına göre değişeceği için ununuzu yavaş yavaş katın lütfen. Ben hep aynı unla yaptığım için direkt katabildim. Hamuru biraz toparladım. Şimdi masamın üzerine alacağım. Çok hafif şöyle un serpeceğim. Tam 5 bardak una, klasik bardaklarla 2 bardak su gitti. Şimdi hamurum burada en az 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru tam 3-4 dakikadır yoğuruyordum arkadaşlar. Sert bir hamur olduğu için biraz uzun yoğurmanız gerekecek. Şöyle orta sertlikten bile daha sert bir hamur olması gereken kıvam tam da bu. Şimdi şöyle uzun şerit haline getirip 17 parçaya böleceğim. Daha büyük yapmak istiyorsanız bezelerinizi daha büyük tutun. Şöyle uzun şerit haline getirirsem daha rahat böleceğim. Şu küçük, şunların ikisini birleştireyim. 17 parçaya böleceğim. Şimdi kenarda un serptiğim tahtamın üzerine beze haline getirip alıyorum. Böyle çok eşit olmasına gerek yok ama birbirine yakın olması böreklerinizin de aynı şekilde olmasını sağlayacaktır. Üzerini hepsini bez haline getirdim. 17 tane değil 16 tane oldu. Temiz bir bezle örtüyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. Bunu yeterince dinlendirdim. Şimdi tek tek alıp pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Üzerini sürekli örtülü tutun. Hafif unlayıp pasta tabağından daha küçük hamurlar açacağım. Böyle çok büyük değil. Şu kadar açmanız yeterli. Kenara alacağım. Arada çok olmadan un serpin. Tüm hamurları buraya açtım arkadaşlar. Hamurlarım bitti artık. Böyle 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi şöyle tepsiyi önüme alacağım. Arkadaşlar oldukça geniş. İçini yağlayacağım. Şurada bırakacağım. Bol bol oldukça şöyle bolca yağ sürün, yoksa yapışır, ayıramazsınız, onu söyleyeyim. Şöyle
yağlayın. Yağını az koyduğunuzda yok çok bol koyuyorum diyorsunuz ama az koyuyorsunuz ki yapışıyor. Bir saattir üzerini streç filmle kapatıp beklettim arkadaşlar. Normal oda ısısında bekletebilirsiniz. Şöyle kenara alayım. Ben beyaz peynirle yapacağım. Biraz evde peynirlerim vardı. Biraz da kaşar ilave ettim. Kıymalı, ıspanaklı, patatesli neyi seviyorsanız yapabilirsiniz. Şöyle üzerinden yavaşça çekip bir tanesini alıyorum. Biraz şöyle zeytinyağıyla hafif yağlayayım ki daha rahat açabileyim. Hamuru şöyle bırakıyorum. Böyle hafif yırtılmalar olabilir. Hiç sıkıntı yapmayın. Benim de yırtılacaktır zaten. Hamur küçük olduğu için böyle birkaç hareketli oldukça rahat açılıyor. Sadece inanın ki 10-15 saniyede hamur açılıyor. Şu kenar kısımlarına içe doğru bırakıyorum. Uç kısmını da aynı şekilde peynirden alıp biraz şöyle koyuyorum ve kapatıp hafif sıka sıka sarıyorum. Bu şekilde biraz şöyle rulo yapıp uç kısımdan başlayıp etrafında çeviriyorum. Bu şekilde hazırlayacağım. Hamuru gördüğünüz gibi hiç yapışmıyor. Hemen rahatlıkla alabiliyorum. Çok az yağ sürüyorum. Şöyle çekiştiriyorum. İnanın şunu açmam. Bakın kesmeden açacağım şimdi. Ne kadar kısa sürdüğünü anlayacaksınız. Muhakkak 1 saat bekletin. Çok aşırı da bekletmeyin. Bu sefer hamurunuz çürür. Alttan elim gayet güzel gözüküyor. Gayet ince açılıyor yani. Kesmeden hamurumu açtım. Bu kadar. Şimdi kenarlarda üzerine atıyorum hafif. Diğer uçtan da peynirden bırakıyorum. Şöyle sarıp rulo yapıyorum. Hafif şöyle sarıp biraz daha inceltmiş oluyorum. Uç kısımdan başlayıp şöyle hafif alta veriyorum. Hiç başka tepsi kullanmayı düşünmüyorum. Zaten olduğunca yağlı. Herhangi bir kağıt sermeme de gerek yok. İçi boyunca yağlı arkadaşlar. Hepsini tamamladım. Şöyle altına doğru verip tekrar tepsiye yerleştiriyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor.
Toplamda da tam 16 tane ve çok pratik. Şöyle hafif aralıklarla diziyorum. Tepsiye de tam gelecek sanırım. Oldukça büyük bir tepsi. Hepsini tamamladım. Çok güzel bir görüntüsü yok mu arkadaşlar? Bence harika. Şimdi üzerini örtüp şöyle bir 15-20 dakika bekleteyim. Mayalı değil ama olsun. Böyle mayalı gibi o güzel kabaracaktır. Üzerine yumurta sarısı sürüp fırınlayacağım. Yeterince dinlendirdim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı da sıvı yağ koydum. Daha güzel kızarması için şöyle üzerine sürüyorum. Böyle her yerine iyice gelsin. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir şekilde pişti böyle. Üstü çıtır çıtır. Ben birazcık üstünü örttüm. Hepsi birbirinden güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu lezzetli böreği. Bir tanesini sizlere göstereyim. Ne kadar çıtır çıtır olduğunu sizler de görün. Oldukça sıcak. Bunu almakta zorlanıyorum. Katları harika bir şekilde pişmiş. Ayrıntılı gösterip videomu bitireyim. Mutlaka deneyin bu lezzetli güzel böreği. Birçok kişinin denediği harika bir börek arkadaşlar. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Seval Mutfak'ta 2 kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.